Evet kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu Elif'ime yapmış olduğum atkının tarifini paylaşacağım. Zaten Instagram'dan video olarak paylaşmıştım ama yine de çok anlayamayanlar olmuş. Zaten kiraz kısmının tarifini ayrıca YouTube'da çekeceğimi söylemiştim. Fakat hastalıklardan vesaireden yok, kendimize gelemedik bir türlü. Şimdi hemen ilk şöyle bir ipim var. Yeşilimden de bu kadar kaldı. Kiraz kısmının şurasını yine bununla göstereceğim. Şu kısmı için yine kırmızı ip kullanacağım. Toplarımızı da yine birlikte yapacağız. Tığ olarak şöyle göstereyim. 10 numaralık bir tığa ihtiyacınız olacak. Bayağı oldukça kalın. Zaten şunların şuralarında da yazar herhalde ya, hangi tığ için uygun. Bakın 8 ile 10 için uygun yazıyor. Yani işte ikisinden birini kullanın. Ben onda çok rahat ettim. Yani kolaylıkla alabildim. Şeyde de şu kiraz toplarını yaparken elimde bu vardı. Bunun bir büyüğü olsa o daha güzel olur ama bununla yaptım kızlar. Şöyle. Odaklanıyor galiba buna ama hadi bakalım hayırlısı. İnşallah çekebiliriz. Şimdi ilk olarak şu kısmından başlayacağım. Hemen ipimi alalım. Evet, markamız Alize. Bunun bir tık incesini zaten çanta yapımında kullanmıştık. Bunun kadifesi çok güzel. Dökülme yapmadı, kopmadı. Yanlış yaptığınızı sökeceğiniz zaman sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bence yine kaliteli bir ip alın. Hemen bir başlangıç zinciri yaptım. Benim kızım kaç yaşında? 8'de, mesela büyüğü de 10 yaşında. İkisi de kullanabiliyorlar. Bence bu atkıyı yani genç kızlık dönemlerinde bile kullanabilirler ki o kadar uzun yaptım. Neredeyse 1,5-2 metre falan yeşil kısmını ördüm. Hemen başlayalım kızlar. Şimdi 13 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane zincir çektim. Şöyle gayet bol. Hemen baş doladım. Birincisine değil, ikincisine. İlk önce şuradan bir battım. Sonra ilmeğimi aldım. Bunların içerisinden bunu geçireceksiniz. Şöyle isterseniz tutarak çekin. Bakın kaydırma yaptınız. Baş doladınız. Mesela sıradaki bu. Battım. Bu ikisinin içerisinden şunu geçireceksiniz. Bu şekilde. Baş doladım, battım. Şöyle kaydırma yaptım. Baş doladım. İlmeğimi aldım. Bu ikisinin içerisinden bunu geçiriyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar kaydırmalarımızı yapacağız. Baş dolayıp kaydırma yapacağız. Aa, güneş çıktı. Çok şanslıyım galiba. Bulutlu ya. Her an gidebilir. Çok güzel renkleri var bu ipin. Özellikle lilasına, sarısına falan bayıldım. Bizim kızlar bunları istediler. Dedim ben de uçlarına kiraz yapayım, uyumlu olsun. Yeşili çok seviyor Elif Hanım. Evet, sonuncuya battım. Döndüm. Bir tane zincir çektim, döndüm. Bakın arkalarında böyle şeritler oluştu. Şimdi birinci sırayı bitirdikten sonra ikinciye geçtiğimizde bunlar, bu şeritler daha net ortaya çıkacak. Baş doluyorum. Burada birinci zincirim var. Buna herhangi bir batma yapmıyorum. Bakın şuradaki şeriti görüyorsunuz. Şu şeritimiz. Bunun hemen üstünden batıp yine kaydırma yapıyorum. Baş doluyorum. Bakın şerit burada. Hemen onun üzerine battım. Burada yine iki tane ilmeğiniz oluşuyor. Yani tek değil, yanlış anlaşılmasın. Hemen içerisinden kaydırma yaptım. Baş doladım. Şeritim hemen üzeri. Bence yeni başlayanlar her sırada saysınlar. Kaç tane yaptım? İşte 12 tane yaptım mı? İşte ilerledikçe tekrar saysın, tekrar saysın. Çünkü bazen kenarlarda ilmek atlayabiliyorlar ya da ortalarda
bu şeritleri görmeden başka yere kaydırma yapıyorlar. Öylece eksilme olmuş oluyor. O yüzden her sırada bence sayın. Ya da gözünüze eksik geldi, o arada sayın. Çok ilerledikten sonra sökmek yazık. Evet. Bakın burada da son bir tanem kaldı. Şunu şerit sayıyorsunuz. Zaten direkt bu şeritlerin yanında. Hemen buradan batacaksınız. Karşıdan yine 2 tane ilmeğin içinden geçirdim ve kaydırmamı yaptım. Şimdi zincir çektim. Bakın burada bu şeritler daha net bir şekilde ortaya çıktı. Burada da yine bu şeritlerim ortaya çıktı. Her sırada şimdi yatay yatay şeritler olmuş olacak. Güzel bir görüntü oluyor. Şimdi burayı tekrar bir sıra daha birlikte örelim. Sonra kirazlara geçelim. Şimdi bir tane zincir çektim, döndüm. Hemen buraya battım. İçerisinden kaydırmamı yaptım. Bakın şimdi şeritim ve üstünden batıyorum. Baş doladım. Şeritimin üstünden kaydırmamı yaptım. Baş doladım. Şeritimin üstünden kaydırmamı yaptım. Bu video herkese açık olarak paylaşılacak. Çünkü zaten Instagram'da paylaşmıştım. Sadece kiraz kısmını ekstra. Bugün eğer çekebilirsem güneş tokamı paylaşacağım. Dolgulu olanı. Üyeler özel olarak paylaşacağım. Sizler de kanalıma üye olmak isterseniz. Gümüş üyeliği bu aralar tavsiye etmiyorum. Gold üye olun çünkü gümüşü kaldıracağım tamamen. Bütün videolara ulaşmak isterseniz Gold üyelik oluşturabilirsiniz. Aylık 60 TL'dir. Evet arkadaşlar, şimdi bu atkımızı bu şekilde zinciri çekiyoruz, dönüyoruz ve şu şeritlerimin hemen üzerinden baş dolayıp içerisinden kaydırıyorsun. Baş dolayıp ilmek alıp içerisinden kaydırıyorsun. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta bunu hazırlayabilirsiniz. Ben neredeyse 1,5-2 metreye yakın ördüm. 2 tane ip kesin olarak bitti. Üçüncüden de biraz kullanmıştım. Kalanıyla da eldiven yapmıştım. Eğer vaktimiz kalırsa, fırsat bulursam bir tane de eldiven göstermeyi düşünüyorum. Şimdi hemen kirazlarımı göstereyim. Şunu bir kopartacağım. Uç kısmına sabitlemeye göstereceğim. Çünkü başka bir atkı hazırlamadım. Şimdi şu toplarımızı ve şu yaprağımızı hazırlayacağız. Evet, tığ değiştireceğim. Tulibin 6 numaralı 3,5 milimlik tığını kullanacağım. Bir tık büyüğü varsa elinizde o sizin için daha iyi olacaktır. Hemen elyafınızı da hazırlayın ve başlayalım. Şimdi bir tane sihirli halka yaptık. Burada ilmekleri saymak çok zor oluyor. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu sihirli halka içerisine sıkı iğneler yapacağım. Baş dolamadan battım. İkisini birden çektim. Baş dolamadan battım. İkisini birden çektim. Bu şekilde sıkı iğneler yapacaksınız. Toplam 6 adet. 3 4 5 6. Hemen sihirli halkamızı çektik. Normalde kalitesiz bir ip olsa şu ipi çekerken bile kopacaktır. O yüzden mutlaka kaliteli ipler alın. Burada kaydırma yapmayacağım. Direkt üzerine artırarak öreceğim. Sizler eğer yeni başladıysanız başlangıç yerimi kaybederim derseniz şu an buraya ayraç koyabilirsiniz. Şimdi hemen ikinci sırama geçiyorum. Bir tane sık iğnenin içerisine 2 tane batacaksınız. 6 tane sık iğnem vardı. Toplamda 12 tane sık iğne elde edeceksiniz. Şimdi başlıyorum ben. Birinciyi yaptım. Yine aynı yuvaya ikinciyi batıyorum. 2. Şimdi sıradaki 3 ve 4 aynı yuvaya. Sonra sıradaki 5 ve 6 aynı yuvaya. 7 ve 8 aynı yuvaya. 9 ve 10 aynı yuvaya. 11 ve 12 aynı yuvaya. Böylece 6 ve 12 toplamda 2 sıra örmüş olduk. Şimdi 3. sıramdayım. 18 tane sık iğne elde edeceğim. Bir tek bir çift batacağım. Birlikte sayarak devam edelim. Şimdi direkt baş dolamadan sık iğnemi yapıyorum bakın. Birinciyi tek battım. Sıradakine batıyorum. Buraya 2 tane batacağım.
ikinci ve üçüncüyü aynı yuva içerisine battım. 4 tek, 5 ve 6 aynı yuvaya. 7 tek, 8 ve 9 aynı yuvaya. 10 tek, 11, 12 aynı yuvaya. 13 tek, 14, 15 aynı yuvaya. 16 tek, 17 ve 18 aynı yuvaya. Eğer hızlı gidiyorsam yavaşlatın arkadaşlar. YouTube'un yavaşlatma özelliği var biliyorsunuz. Bazılarında çok yavaş geliyor. O yüzden orta hali bir şekilde anlatmaya devam ediyorum. Şimdi ben kiraz toplarımı bir sayacağım. 6, 12, 18, 18, 12, 16. Tamam. Şimdi 4. sıramdayım. 4. sıramda da 2 tek bir çift yapacağım ve toplamda 24 sık iğne elde edeceğim. Birinci ve ikinci tek. 3 ve 4'ü buraya batacağım. 3 ve 4 aynı yuvaya. Yine 1 ve 2'yi tek batıyorum. Arttırma yapmıyorum. 3 ve 4'ü aynı yuvaya batıyorum. Arttırma yapıyorum. 2 tek bir çift olarak sıramı tamamlayacağım. 4, 8 oldu. 9 ve 10'u tek battım. 11 ve 12'yi aynı yuvaya battım. 13, 14 tek. 15, 16 aynı yuvaya. 17, 18 tek. 19, 20 aynı yuvaya. 21, 22 tek. 23, 24 aynı yuvaya. Ben büyük bir top oluşturuyorum kızlar. Yani şöyle şuradan göstereyim. Bakın bu şekilde bir top oluşturacağım. Sizler bunun küçüğünü yapmak isterseniz 6, 12, 18, 18, 12, 6 şeklinde yapabilirsiniz. Ben böyle şey olsun hani hop hop sallansın güzel güzel görünsün diye bu şekilde tercih ettim. Şimdi bu sıramda tek öreceğim. Hepsine tek batacağım. 24 adet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23 ve 24. Şimdi bir sıra daha 24 örelim. Toplamda 2 sıra 24 örmüş olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6, 12, 18, 24, 24, 24 yaptık. Şimdi eksiltmelerime geçeceğim kızlar. 2 tek, 1 eksilt şeklinde sıramın sonuna kadar geleceğim. 18 tane sık iğne elde etmiş olacağım. Şimdi birinci, ikinci tek. Bakın eksiltmeyi de bunun ön lobuna battım. Hemen yan tarafın ön lobundan yine 2 tanesini şöyle aldım ve sık iğne yaptım. Bu şekilde. 3 olmuştu. 4 ve 5'i ayrı ayrı yuvalara sık iğne yapıyorum. 6.'yı eksiltme yapacağım. Şimdi buranın ön lobuna battım. Yanındakinin ön lobuna ikisini bir şöyle birleştirip sık iğne yaptım. 6 sık iğne elde etmiş oldum. 7 ve 8'i tek batacağım. 9.'yu eksilteceğim. Nasıldı? Ön lobu, ön lobu,
battım. Şöyle bir birleştirdim ve ikisini birden bir sık iğne elde etmiş oldum. 9 oldu. 10, 11 ve bir eksiltme daha yapacağım. 12, 13, 14 tek, bir eksiltme. Şimdi sonuncu eksiltmemi yapacağım. 1, 2 tek ve bir eksilt yapacağım. Kadife ipler görmesi biraz zor oluyor ama eliniz alıştığında devam ediyorsunuz. Şimdi bunu isterseniz biraz dolduralım elyafınızla. 12'ye düştükten sonra doldurmak da biraz zor olabiliyor. Çok fazla da aşırı ağır olmasın. Zaten topun kendisi ağır. Şöyle şeklini bozmayacak kadar bir yuvarlaklık versin. Yeterli olur. Şimdilik şöyle bir örmeye devam edeceğim. Şimdi 18 sık iğnem vardı. Bunu 12'ye düşüreceğim. Bir tek bir eksilt yapacağım. Bir tek bir eksiltme. İnşallah olmuştur. 2. Üçüncüsünü tek battım. Dördüncüsü. Beşinciyi tek battım. Parmağımla da ittiriyorum dışarı çıkmasın diye. Altıncıyı eksiltme yaptım. Yedinci tek. 8. eksilt. 9. tek. 10. eksilt. Eksiltmeyi yapamıyorsanız 11. tek. Bunu atlayıp şuna sık iğne yapın. Böyle. Şöyle arada biraz çıkıntı oluşturuyor. Belki delik oluşturur ama kadife ip olduğu için çok belli olmayabilir. Şimdi şurayı şöyle şekline güzel verecek şekilde sağlı sollu dolduracağım. ...12 tane sık iğnem vardı. Şimdi buradan da 6 tane sık iğne elde edeceğim. Hepsini eksiltiyorum. 1. Hava çok kapalı. Yani aslında fotoğraftaki, videodaki gibi değil o renk. Çok güzel bir renk. 2. Böyle vişne çürüğü gibi bir renk. Renk kodunu söylemedik. 56. Evet kızlar. 4. 5. 6.'yı yapmadan şuraları kaydırabiliriz. Ya da yapıp kaydırabiliriz. Şimdi iğne alsaydık iyiydi. İğne almadım yanıma. Şöyle yapacağız. İğnenize geçirip şuralardan şöyle döndüre döndüre en son şöyle bir düğüm atalım. Şöyle iyice çekiştirin. Şöyle güzel bir topumuz oldu. Bunu kızlar iğnenizi getirin. Benim gibi üşenmeyin. Aşağılara taşıyın. Hiç güneş yok ya. En sevmediğim hava. Yoksa çekeceğim çok güzel tarifler vardı. Penguen bekleyen arkadaşlarım var. Onu çekeceğim. Taç bekleyen arkadaşlarım var. Onu çekeceğim. Güneşi yine çekeceğim. O da çok güzel oluyor. Bayağı sattım ondan da. Şimdi kızlar bundan 2 tane oluşturun. Sonrasında şöyle yapıyoruz. Şuradan bunu sabitleyip şöyle şuradan uzunca bir ip bırakın. Örneğin işte 1 metre diyelim. Şöyle 1 metre yok ama hadi 1 metre diyelim.
şuradan bunu aldınız ya. Bakın tığınızın sap kısmını, kirazın sap kısmını yaparken şu uzun bıraktığınız ipi tığınıza geçirin. Şöyle dolayın. Bunu bunun içerisinden geçirin. Tığınızın üstünden dolayın. Bunu bunun içerisinden geçirin. Ya bu burada kopmasın yani. Bu burada sabit kalacak. İçerisinde gizleme ipi olmayacak ve sap kısmı kalın olacak. Bu şekilde zincirler yapın. Kaç zincir yapmak isterseniz, ne kadar sallansın isterseniz o kadar yapın. Ben yanlış hatırlamıyorsam 13 tane yapmıştım. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane yaptım. Sonra hemen buradan bunu da çok böyle uç kısmından almayın. Şuradan örneğin ya da şuradan şöyle kopmayacak şekilde bir sabitleme yapın, kaydırın. Sonra tekrar buradan aşağıya diğer topumuzla birleştireceğiz ya. Yine 13 tane. Tığıma doladım. Battım. Tığıma doladım. Aldım. Tığıma doladım. Aldım. Bu şekilde 13 tane zincir yaptıktan sonra diğer topunuza birleştirme yapacaksınız. Tabii benim elimde top var mı? Yok. Farz edelim ki yaptık. Şimdi yaprağımızın o birleştirme kısmını göstereceğim size. Biraz ipimi uzun bırakayım. Yaptıktan sonra bir tane kiraz yaparım oraya ben. Onunla da ne yapacağım bilmiyorum. Ay bundan toka yapsam. Kocaman. Şimdi hemen yaprak yapalım. Arkadaşlar şimdi yaprak kısmını yapacağız. İki yaprağı da aynı anda örmeyi düşünüyorum. 16 tane ya da 15 tane zincir çekelim. 16 çekelim, fazla kalırsa içine gizleriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi hemen birinciye değil ikinciye bir sık iğne yapıyorum. Baş dolamadan battım. İkisini birden çektim. Şimdi sıradakine geldim. Şöyle üçünü birden çektiğim çakma sık iğne yaptım. Baş doladım. Sıradaki ikisini birden çekmiş olduğum ikili trabzan yaptım. Baş doladım. Sıradaki ilk önce tekini, sonra ikisini çekmiş olduğum üçlü trabzan yaptım. Baş doladım. Sıradaki ikili trabzan yapacağım. Küçülmeye gidiyorum. Baş doladım. Sıradaki üçünü birden çektiğim çakma sık iğne yaptım. Ve sonuncusu bir tane sık iğne yapıyorum. Yaprağımın sağ taraftakini bitirmiş oldum. Şimdi en orta kısmındayım. Buraya bir kaydırma yapalım. İnşallah zincirlerimiz yeterli olur. Şimdi tekrardan aynısını yapacaksınız. Ne yapıyoruz? Bir tane sık iğne, baş doladım. Üçünü birden çekmiş oldum. Çakma sık iğne, baş doladım. İkili trabzan yapacağım. İkisini birden çektim. Baş doladım. Üçlü trabzan yapacağım. İlk önce birini, sonra ikisini çektim. Üçlü trabzan. Baş doladım. Şimdi küçülmeye gidiyorum. İkili trabzan yapacağım. İkisini birden. Baş doladım. Hemen sıradakine üçünü birden çekmiş oldum. Çakma sık iğne yaptım ve sonuncu zincirdeyim. Tam yetti. Hatta şu da fazla gibi ama neyse o gizlenir. Şimdi karşı tarafa geçeceğim. Sonuncuya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi burada ne yaptıysak karşıya da onu yapacağız. Hemen başlıyorum. Bakın bu çakma sık iğnenin karşısına çakma sık iğne yapacağız. Üçünü birden çektim. Şimdi ikili trabzan yapacağım. Bu ipi de içinde gizliyorum. İkisini birden çektim. Şimdi başladım. Üçlü trabzan yapacağım. İlk önce birini, sonra ikisini çektim. Baş doladım. Sıradakine ikili trabzan yapacağım. İkisini birden. Baş doladım. Sıradakine çakma sık iğne yapacağım. Üçünü birden çektim. Sonra buraya sık iğne yapacağım. Bu yaprağım tamamlanmış oldu. Hemen ortadayım. Buraya bir kaydırma yapalım. Şöyle bunun içerisinden geçirdim. Hani derinlik vermek amacıyla. Şimdi aynısını burada yapacağım. Sık iğne yapacağım.
baş doladım. Üçünü birden çektiğim çakma sık iğne, baş doladım. İkisini birden çekmiş oldum. İkili trabzan, baş doladım. Şimdi üçlü trabzan yapacağım. İlk önce birini, sonra ikisini çektim. Sıradaki ikisini birden baş doladım. Üçünü birden çekmiş oldum. Çakma sık iğne yaptım ve sonuncusuna şöyle bir tane sık iğne yapıp hemen başlangıçta yapmış olduğum sık iğneye kaydırma yapalım. Bu şekilde 2 tane yaprak oluşturmuş olduk. Şöyle bir çekiştirelim. Şimdi burada kaydırmalar yapacağım. Orta şeriti oluşturacağım. Buradan kaydırma yaparken de buraya bunu birleştireceğim dikmeden. Bakın tığım üst tarafta. Bunu aşağıya şu ön taraftan soktum. Bunu buradan böyle alıp bunu bunun içerisinden geçirdim. Şuradaki şekli bozmayalım. Çekiştirelim. Battım. Bunu buradan aldım. İçinden geçirip kaydırma yaptım. Battım. Arkadan aldım öne. Bunu bunun içerisinden geçirip kaydırma yaptım. Bu şekilde burada hem şeritler oluşmuş oluyor. Kiraz videomu izlerseniz oradan görebilirsiniz. Hem de buradan hem tokluk vermiş olacağım şeritler yaparak. Hem de direkt buraya dikmeden isterseniz dikebilirsiniz uğraşmak istemiyorsanız. Bu şekilde bakın tam orta kısma geldim ya. Şöyle altına geçirin şunu. Bunu yine batacağım buradan. Bunu da tam şunun ortasından buraya sabitleyeceğim ya. Bu ipimi şöyle buradan alacağım. Kaydıracağım. Yine batalım. Aynı yerden bir kaydırma daha yapalım. Sonra bakın hemen bunun yanından devam edeceğim. Sıranın sonuna kadar kaydırmalarımı tamamlayacağım. Uç kısma kadar kaydırmalarınızı yaptıktan sonra şöyle paylı bir ip kopartın. Bunu arka kısma şu ucundan alın sökülmemesi için. Bunu şuradan şuraya ve iğne yardımıyla, ben tabi almadım, alır mıyım iğne? Bunu buradan buraya kaydırın. Şu zaten bizim içeride gizlediğimiz ip. Onu kestim. Bunu buraya kadar saklayalım. Şuraya kadar gizlediniz ya, bunun sökülmemesi için bakın şuradan sokun tığınızı ve bir zincir atın. İsterseniz tekrar şuradan bir iki tane geri alabilirsiniz. Hani kullandıkça sökülmesin isterseniz. Zaten baya kaydırma yaptığımız için dikkat edin, ön taraftan geçirmeyin, şekli bozmayalım. Evet, şimdi bunu da keselim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde şimdi buradan kaydırmamı yaparak birleştirmiş oldum. Bunu da yine 13 zincir yaptıktan sonra diğer yaptığınız topla birleştireceksiniz buradan ve topun içerisinde, ya da isterseniz örneğin bunu birleştirdikten sonra kalan payınızı şu sapın içerisinden iğne ile geri çıkartın ve yine burada düğümleyerek şey yapın, bağlayın. Hani sökülmesini istemiyorsanız, çünkü toplar ağır olduğunda çeker meker bilmem ne, hani o bağladığınız yer kopmasın diye. Evet, beni izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Herkes bol bol yapsın. Fotoğraflarınızı da beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.